Anadolu müziklerinin blues gibi bir hissiyatı var benim üzerimde. İcra etmeye çalıştığımız müziklerin kaynakları, çoğunluk halk dansları, deyişler, nefesler, bazı küçük kompozisyonlar şeklinde. İnsan merkezli tüm olayları içeren, hayatın içerisinden gelen ifadeler. Müzik sadece bu konulara eşlik eden ikinci bir grup. Bu daha da çok bizi blues olgusuna yaklaştırıyor diye düşünmekteyim. Telvini kurma nedenimiz aslında biraz ders çalışmak gibi bir şeydi. Bir gün ben dedim ki ya böyle yapmayalım da hiçbir şey olmasın. Böyle birbirimize bakalım, sonra çalalım. Ne çalabiliyorsak. Yoktan yani o anda içimizden ne gelirse. Öyle çalmaya başladıktan sonra müzik sanki müzik olmaya başladı. Bir şeyler biz de hissetmeye başladık. Bir şeyler daha iyi yolunda gitmeye başladı. Ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağımız bir biçimde müziğin içinde böyle kaybettik kendimizi falan. Acaba biz mi çalıyoruz falan, kim bunlar falan bile oldu bazen. Ne çalacağımı ben de bilmiyordum açıkçası. Bir şeyler bekledim Erkan abi'den, bir şey söylemedi. Ne hissediyorsan onu çal dedi. Hani hangi parçayı çalacağız, ne yapacağız, hani hiçbir şey belli değildi. Müziğin o anda üretilmesi, saniyelik gecikmelerle aranje edilebilmesi, işte kompoze edilmesi, hem ritmik hem armonik hem melodik uyumun sağlanması, onun mutfağı gibi böyle orada yoğrularak ortaya çıkması bizim için bir üçümüzün birlikte bir keşfi gibi bir şeydi. İşte bunun da felsefi ve yaşamla birebir tarifi var. O da telvin dediğimiz işte mefhum.
Her gün aynı değil, her an aynı değil. Kalbinin atışı hiçbir zaman hani sanırlar kalp hep aynı atıyor. Tık 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 değil. Her zaman değişik. Kanın bir daha aynı yerden aynı hızda geçmiyor hiçbir zaman. Dönerken vücudunu. Öyle bir şey yok tabiatta maalesef. Sürekli yenilik ve bir gidiş var. İşte bu gidişin adı Telvin aslında. Tabiatta bu olay doğal olarak hep var. İnsan buna aykırı. İnsanın sorunu da bu zaten. O kadar zor ki tabiattaki gibi uyum ve o her an hani senin dediğin o saniyelik anı insanın yaşaması o kadar zor ve az ki. Ama tabiatta hep var bu. Farkımız da o. Biz onu müzik içerisinde bir saniye falan böyle bir yerde bir noktada işte dediğimiz her şey o koordinatlar buluşunca hissediyoruz. Kelime anlamı itibariyle halden hale geçiş demek telvin ve aynı zamanda renklendirmek demek Arapça düşündüğümüz zaman da. Başlangıcı ve sonu olmayan, halden hale geçen, sürekli değişen, o andaki ruh halini anlatmaya çalışan bir müzik, telvin. Telvin bu, telvin. Telvin zaten başka bir atmosfer yaratıyor çaldığı yerde her zaman müzikle. Aslında hepimiz telvine dahiliz bu anlamda eğer bu algıdaysak. Dolayısıyla ben bunu bir projeden çok ya da bir konser çalmaktan, bir müzikten öte buraya gelip aynı felsefeyi paylaştığımız iddiasız bir müzik olarak görüyorum. Yani benim açımdan şölen ama karşı taraf için ızdırap mı bilemem. Bilmediğimiz parçaları çalıyoruz. Birçok müzisyene veya sanatçıya aykırı gelebilir. Zırva gibi gelebilir veya saçma gelebilir veya kakafonik gelebilir. Ama biz içerisinde güzellikler, heyecanlar, enerjiler bulmaktayız. Yurt dışından bir sürü müzisyen geliyor. Çok ünlü müzisyenler, çok değerli insanlar ve hepsi çok güzel çalıyor, eyvallah. Fakat bizim sahnede aldığımız riskleri zaten yani eğer şu anda bunu biri dinliyorsa herhalde biraz müzikten hoşlanıyordur ki dinliyordur. Bizim sahnede aldığımız riskleri almıyorlar. Bence telvinin sırrı burada. Risk alıp riskten tat ve keyif çıkartmaya çalışıyoruz biz. Herkes birbirini takip ediyor, dinliyor. Dinlerken estetiğini anlamaya çalışıyor, işini kurmaya çalışıyor. Müzik düşünüyor, kompozisyon düşünüyor veya hiçbir şey düşünmüyor, kendini sadece çalmaya bırakıyor. Yani telvinin o müziğini oluşturan etmenlerden biri de o. Hani ne olacağını bilmiyoruz. Bir adım sonrayı bilmiyoruz. Daha ben ilk geceden hani bunu anladım. Düşünmediğim bir şey, planlanmadığım bir şeyi orada 3 kişi çıkarmaya çalışıyorlar. Çok heyecanlı bir şey yani. Her zaman oluyor mu? Çok zor.
Orada bir şey oluyor. Yani çağrışımlar ışık hızıyla bir şeyler gerçekleşiyor çalarken. Çalan insanların o anda çıkardığı sesler, melodik melodi biçimleri, o andaki ritmik işte ögeler. Her şey seni etkiliyor. O anki ışık, görüntü, psikolojik durumun. Yani bunların altında, bilinç altında böyle çok hızlı bir şeyler oluyor ama sen tabii onu cümlelerle tarif edemiyorsun. Aslında caz çalıyor gibi gözüküyoruz değil mi? Yani caz müziğiyle alakalı. Aslında türkü çalıyor gibi gözüküyoruz. Aslında falan gibi gözüküyor. Aslında falan gibi. Ama bunların hiçbiri değil. O anda hani yaratıyorsun, improvize yapıyorsun, doğaçlama yapıyorsun. O anda sanki çünkü ışık hızında bir iletişim varmış gibi. Çünkü bir önceden karar yok. Şunu böyle yapalım, onu böyle yapalım. Ne olacağını bilmediğimiz anlar olabiliyor. Tamamen çok heyecan verici. Ve beni mesela şahsen o çok heyecanlandırıyor. Aslında çok riskli bir durum. Çok riskli yani. Sanat risk almak Evet. demek zaten. Ama o risk işin heyecanı o yani. Mümkün olduğu kadar
kendini tekrar eden bir durumdan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Ne olacağını bilmemek, Evet. yeni bir kitap okumak gibi. Yani kütüphaneden yeni bir kitap alıyorsun, okuyorsun, oradan bir şeyler öğreniyorsun, anlıyorsun. Onun gibi. Kick dışında hiçbir şeye gerek yok. Can da hiç sevmiyor. Nefret ediyor. Ben hayatım kurtulmuş durumda. Cennette yaşıyorum. Şu an benim konforumu bir bilsen. Okun acaba. Kavga değiştirdin. Değiştirdim. Şimdi öğrene bak. Masa geldi, bas motoruna geldi. Çok uğulduyor. Sizin nasıl bilmiyorum. Bas şurada çok uğulduyor bazı notalar. Ya bir keyboard'un sesini açtırabilir miyiz? Çok yüksek hissettiğin zamanlarda bir şey açılıyor gibi bir şey oluyor. Böyle bir hani bir kaynak var sanki. O kaynaktan hani nasıl ritmik enstrümanlar, davul, perküsyon bunlar bir enstrümansa, araçsa sanki vücut da beden de böyle bir şeymiş gibi bir kaynaktan bir akış var sürekli. İnsanlar dinlemekten çok anlamaya çalışmaları gerektiğini uyandılar zannediyorum. Yani müziği anlamaya çalıştığın zaman çok zevk alırsın. Birçok konserde şöyle bir şey oluyor bize. Yani bunu itiraf edenler var. Biz diyor hiçbir şey anlamadık diyor. Yani samimi bir itiraf. Ama çok zevk aldık diyor şimdi. Demek ki yani anlamaya çalışıyor. O zaman zevk alabilir. Yoksa sadece dinlerse yani hakikaten zevk almaz. Yani ilk dinlediğimde aslında yani bu gruba girdiğim zaman dinlemiştim zaten ben. Hiçbir şey anlamadım yani. Daha sonra birkaç sefer dinledikten sonra farklı olaylar yaşanmaya başladı. Müzik kulağa hoş gelmeye başladı. Doğal olarak da değişik şeyler, hisler ortaya çıktı. Çok şey gelmişti yani, çok orijinal. Hiçbir şeye benzemiyor. İtiraf edeyim. Mesela albümü dinliyorum. Kaydetmiyoruz, bir şey dinliyoruz. Böyle düşünüyorum. Burada niye böyle yapmışız, niye böyle çalmışız? O anda bir şey böyle duymuşuz. bir şey mi çalmışız diyorum. Yani kaç sene oldu albüm yapalı. Vay be filan yani. Evet, kayıtları dinlediğimde hakikaten yani o kendiliğinden çıkan haller ki bu stüdyoda da albümde de sanırım oldu hatırladığım kadarıyla. Bu bir daha çalabilir miyiz kulağıyla dinliyorum. Orada o anda çıkan aranjman ya da hal, uyum Çalamaz. birbirimize dinle ve bakıyorum hani yazsan öyle bir şey kendi algımda çıkmaz bugüne kadar olan birikimimle mesela düşünüyorum. Değişik geliyor, enteresan geliyor. O halde onu kabul etmek, yani bir kereye mahsus dediği, onu o haliyle bırakmak ve akılda kalması aslında tabii o yönden iyi. O kulakla dinlediğinde çok enteresan. Hatırada olmak her zaman kıymetli. Eski resim gibi. Evet.
Normal provamız bu. Öyle bir prova yaparız. Hatta Hollanda'ya gittik Norse Jazz Festivali. Öyle prova yaptık. Provamız buydu yani. Böyle konuşalım işte. Nasılsın diyorsun? Uzun zamandır da birbirimizi görmemiştik. O da bir prova yani. Çünkü ne çalacağız? Zaten çalıyorsun orada. O sohbet hali sahnede de devam ediyor gibi hissediyorum ben mesela. Hani aramızdaki sohbet hali sahneye çıktığımızda biz sohbet ediyoruz kendi aramızda. Birileri de ilgi duyuyor o sohbete, dinliyor. Kendini belki içinde ifadesini buluyor bir şeklinde. Eskiden insanlar çekiniyordu çalmaya. Ya, yanlış basacağım mı acaba? Doğru mu duyuyorum? İşte akor neydi, armoni neydi, ya bu melodi ritmini oturtamıyorum falan gibi bir sürü problemle tıkanıp kalıyor herkes. Evet. Müzik çıkmıyor, okuyacağım, yazacağım, çizeceğim bilmem neyle vakit geçiriyor. O kendini çalmaya bırakma oluştu. Çal işte, varsa çal, yoksa çalma, dur. Vallahi ben müzik aslında çok sevdiğim bir müzik de. Müziği yani küçüklüğümde falan da bayağı uğraşmak istedim. Fakat işte ailem izin vermediği için uğraşamadım. Ancak işte böyle Erkan abinin telvinin sayesinde Allah razı olsun işte ufaktan bir giriş yaptık. Ya ben genelde perküsyonu çok seviyorum. O tür şeyleri çok istiyorum ama Erkan abi bazen söylüyor işte gel sahneye falan diye ama tırsıyorum yani o kadar milletin önüne geçip de onu çalmak gerçekten zor bir şey. Yani karanlık bir yerde olması lazım ve en arkaya geçmem lazım orada çalacağım yoksa olmuyor yani. Ben kendimi nasıl bir yere koyabilirim? O grubun içinde nasıl bir şey yapabilirim? Değişik bir şey nasıl ekleyebilirim? Katabilirim. Ve zaten Telvin'in senin de dediğin gibi özelliği de bunun için ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sadece orada o atmosfer yaratılan, oluşturulan o atmosferde olduğun zaman bir şeyler çıkıyor zaten. O rahatlığı sağlıyor. O rahatlığı sağlıyor. Evet. Tamam. Kesinlikle. Bizimle çalmak isteyenler oluşuyor veya dinlemek isteyenler var. O da işte ümit verici. Kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama hani MySpace'ten dinliyordum ve keşke bir gün ben de çalsam diyordum bu grupta. Onu hatırlıyorum yani öyle bir şey hissettim. Hayal. Evet evet. Evet.
komplekslerden arındım diyeyim yani. Çok basite indirgeyim. Yani bu çalma, sahnede kim dinliyor, kim ne yapıyor. Böyle bir kompleksim vardı benim açıkçası bundan 15-20 sene öncesine kadar. Ben de mesela o gitti artık. Evet, kendimi çalıyorum. Beğenirsin, beğenmezsin. O müziğin içindeyim, ondan da bir zevk alıyorum. Başka bir şey de umurumda olmuyor, benim umurumda değil yani. Hayata başka bir sanki bakış boyutu açıyor gibi. Hani farklı seyredişler, farklı analizler, farklı algılar. Kendine güven hissi veriyor böyle bir çalışma içinde olmak. Erkan abiyle, Turgut abiyle, İlkin abiyle çalmak. Bu kadar olgun insanlarla bir arada olmak beni hem kişisel olarak hem müzikal anlamda geliştirdi diye düşünüyorum. İlkin abi şöyle söyleyeyim, daha sakin, birçok şeyi kendisi yapan, böyle iyi niyetli, işini bilen bir kişi. Yani kimseyi kırmadan müziğini yapıyor yani. Çok eski arkadaşlarım yani. Turgut'u 13 yaşından beri tanıyorum. Erkan'ı yaklaşık 30 senedir falan tanıyorum. Çalsam da çalmasam da benim o kadar fark eden bir şey değil yani. Çalmasam da gider dinlerim konserini yani. Orada da eğlenirim herhalde yani, dinlerken de eğlenirim. Böyle hani mesela şöyle ben evet Telvin grubunda bas çalıyorum. Yani bas çaldım da pek söylenemez yani, böyle bas. İşte orada gereken bir sesler var. O seslerin kalınlığını benim aleti çıkarıyor. Çaldığım alet çıkarıyor. Ben de o sesleri oraya ekliyorum. Yani davul var, gitar var. Sadece ben araya ses ekliyorum diye düşünüyorum. Turgut abi çok yoğun olduğu için bir de müzikleri artık çok adaptasyon oluyor. Öyle bir hali var ki davul çalarken kendinden geçiyor zaten. Konser sırasında yüz kısmına baktığınız zaman görürsünüz ve davulun üzerindeki sesler ve ziller yetmiyor. Artık öyle bir hale geliyor ki onları bırakıyor. Yukarılarda, duvarlarda, taşlara, sandalyeler oralarda çalmaya başlıyor. Yani çeşitli değişik ritimler ve değişik sesler çıkartmaya başlıyor. Yani işine aşık birisi. Türküyü sevmiyorum.
seslere çok hassasım mesela. Yani her şey beni ürkütebiliyor. Senin İşte enteresan. sazın icabı gürültü faktörü olan Çok gürültü. bütün enstrümanların bir gürültü faktörü vardır. Kiminin eşiği düşük, kiminin yüksek. Seninkinin yüksek. Ama neye göre Senin yüksek? hünerin de o neye göre değil. Hani kullandığın enerjiye göre işte yaptığın O boyuta göre yüksek ama düşünsene şöyle dev bir davul yaptığını o bir vursa Çok gidecek yani uçacak dağlar mağlar. ama Küçücük bir şey aslında. senin çalarken o gürültü faktörünü en minimuma indirip çalabilme halinde bir hüner. Zamanlar Bilmiyorum. Bilmeden çalıyorum. bak zamanlar Farkındayım. Hiçbir şeyin farkındayım yani. Sahne geliyor geçiyor hiçbir şey zamanın farkındayım. üstündeysen ve sound'undan da eminsen gürültü faktörün aza iniyor. Erkan abi çok titiz bir insan. Yani müzik aletleri, gitarları olsun, sazları olsun, amfisi olsun, pedal olsun her şeyin dört dörtlük isteyen birisi. En ufak bir hata istemiyor. Konser sırasında bir şey istemiyor. Ama kimseyi kırmamak için de mümkün olduğu kadar yumuşak davranmaya çalışıyor. Ve hep kendinden veren birisi yani. Kendine pek alması yok. Sürekli veriyor birilerine. İyi niyet, sevgi, hoşgörü, işte müzik, ritim. Hep birilerine bir şeyler, bilgi hep veriyor yani. Onların sadece bize değil Türk müziğine, Türkiye'deki müziğe büyük katkısı var. Yani aslında Telvin ve bu insanların müziğe katkısı olması için o grupta çalmaya gerek yok. Müziklerini dinleyerek bile bir şeyler öğrenebilir herkes. Erkan'a geçen gün dedim. Bu müzik, niye müzik yapıyoruz dedim ya. Yani ne gereği var? Hani başka bir iş yapamadığımız için mi müzik? Çok iyi konuşamadığımız için mi müzik? Niçin müzik yapıyoruz? Ben mesela evet çok iyi bir konuşmacı değilim. O yüzden müzik istediğimi anlatırım. Kimsenin anlattığımda da haklıyım o sırada. Çünkü o benim solom. Yani anlatmayı
sol olarak görüyorum ve orada kendimizi çok özgür ve rahat hissediyoruz. Herhalde bizim müzik yapmamızın yegane nedeni, ben öyle düşünüyorum. O temiz hale, bütün egolardan, bütün duygulardan sıyrılmış, saf olabilen duruma ulaşmak için bir çaba işte. Hayat ritim zaten. Her şey ritim. Kalp atışı, nefes almamız, mevsimler, doğanın ritmi, her şey yani birbirine, sen bunu daldığında daha fazla görüyorsun bizden farklı boyutlarda. İyi tahmin ediyorum. Hayır hayır hayır. Devam devam devam. Devam devam devam. Şimdi olabilir yani. Devam devam devam. Biraz sonra bu rolleri değiştireceğiz. Tamam. Hemen oraya 3 tur atalım. İler üstüne giderken hani ne yapıyoruz? Şeyi alıp biraz da geri doğru tutuyoruz değil mi? Kaptan direkt kafa buluyor bizle. Ama bir numaramız olacak. Evet. Şimdi siyah ip dedik. Alayım mı siyah ipimi? Süper süper. Çok iyi bir deneyim. Müziklerin çoğu tekrar müzikler. Aynı müzikler. Acaba niçin o mesela o kadar popüler de daha deneysel, araştırmacı müzikler o kadar popüler? Acaba insanlara bu verildiği için mi? Bu budur. Kitle bir müzik cinsiyle veya bir olayla yıkanıyor. Ama çok büyük bir kitle yani. Oradan çok büyük bir tüketim şeyi çıkıyor, menfaati çıkıyor. O ayrı bir konu yani. Genel Biraz uyuşturmaz mı insanın beynini? Yani endüstriyi Neticede müzik bizim belli bir duyum sınırı içerisinde algıladığımız bir şey. Ona da formlar, matematik sistemler, işte ne bileyim modalar, kategoriler, bir sürü şeyler getirilmiş ve sınırlandırılmış bu şekilde. Alınıp satılıyor. Artık çok daha farklı bir kitleye hitap ediyoruz yani normal standart dönemde çaldığımızda. Telvin çünkü kendine özgü bir izleyici kitlesi var, dinleyici kitlesi var. Ve ben de onlarla ilk kez karşılaşmış oluyorum. Yani normal şartlarda karşılaşmadığım bir seyirci. Son derece bağlı. Değil mi? Değişik. Müzik büyük kitleleri ilgilendiren bir şey. hayatın ta içinde aslında hep olan bir şey Yani, müzik yani. Varoluştan beri. Müzikle halkları, insanları yönetebilirsin, yönlendirebilirsin. Ve ülkeleri yıkabilirsin veya sağlıklı toplumlar yetiştirebilirsin. Müziğin öyle bir gücü var. Şeyin sözü ya Confucius. Bir ülkeyi yıkmak istiyorsan önce müziğini boz diyor. O yavaş yavaş yıkılmaya mahkum. İnşallah Confucius yanılır.
Bütün kış resim yapıyorum. Renklerle uğraşıyorum. Ve o renklerle uğraşarak kendimi telvinde çalacağım müzikleri hazırlıyorum. Soloları hazırlıyorum. Aslında bir şekilde orada da notalarımız var. O notalarda birer renk olarak düşünürsen işte o notalarla eğer güzel bir resim yapabiliyorsan bu resim tabii çok anlık, saniyelik, saliselik zaman dilimlerinde karar vereceğin renkler var. O renklere doğru karar vermen lazım. Çünkü dönüşün yok ki. Şuraya bir baksana yani. Bakınca hani müzik, ses, çalmak, malmak, kompozisyon diyoruz. Şu arkaya bir bak. Hepsi boş geliyor değil mi? Şu kısıtlı bir pencere yani. Sadece bu bir kısmı. Bu da müzik işte. Bize müzik yaptıran ya da yani hayatın bir parçası bu işte. Şu görüntü. Her şeyin mükemmel olduğu bir duruma ulaşacağız diye bir hedefimiz yani şeyimiz yok. Öyle bir iddiamız yok. Zaten bu yol herkesin yolu öyle bir şeye doğru gidiyor. Kainat öyle gidiyor daha doğrusu. Fizik olarak öyle yani. Sonunda duracak her şey. Biz seyir halindeyiz. Yani gidiyoruz. Ve sürekli öğreniyoruz. Her şeyi biz ve seyrediyoruz. Yani hem etrafa bakıyoruz hem seyir halindeyiz. Seyir halindeyiz. Yani. Durağan değiliz. Sürekli değişir. İyi olur, kötü olur. Onlar göreceli kavramlar. Kimine göre iyidir, kimine göre kötü. Ama seyrediyoruz yani. Durmuyoruz hiç. Seyir seferdeyiz. Seyredelim. Yunuslar ölmek istedikleri zaman nefes kesiyor. Öyle bir sonları var. Son bir nefes alıp ondan sonra almıyor bilinçli olarak. Ve ölüyor. İnsan öyle değil. İnsan otomatik bir yaratık. Sürekli nefes alıp veriyor. Cevabını bilmediğimiz sorular için düşünüyoruz. Düşünce üretiyoruz. Kendimizce çözümler buluyoruz ama cevap yok. Bizim kontrolümüzün dışında bir sürü başka olay da oluyor tabii. Onlarla ama bir şekilde ilişkimiz var. Bir nedeni vardır mutlaka bizi buluşunun. Ama varlığımız, kişiliğimiz ve bu bedeni taşıyan bu enerji yığını, bunun dışında kalan bedenimiz, organizmamız, bu düzen, gözümüz, kaşımız, hücremiz, kanımız, bilmem neyimiz varsa, onların her biri birer mucize. O çok zekice yaratılmış. İyi kötü çatışması var bizim içimizde. Hayatımız onları dengelemekle geçiyor işte. Eksikliğimiz çok.
Kimse dürüstçe itiraf etmez sadece. Herkes birbirine yalan söyler. Küçük, büyük, güzel, çirkin. Yalan söyleyerek yaşarız. Yalan söyleyen tek yaratık herhalde insan. Bu kuşun yalan söylediğini bilmiyorum ben. İnanamıyorum daha doğrusu. Ya da çiçeğin öbür ağaca falan yalan söylediğini sanmıyorum. Ya da bir karıncanın öbür karıncaya falan. Hani insan konuşuyor, zeki yaratık falan deniyor. Bana pek öyle gelmiyor. Herhalde kainatın en az zekası olan yaratığı insan bence. Öyle sanılıyor. Tabiattaki olaylara böyle bakıyoruz, hayret ediyoruz. Vay be ne biçim düzen falan diyoruz. Zaten onu gösteriyor işte. Bizim ne kadar hani aciz olduğumuz ve zeka özürlü olduğumuz. Hatay değil. 16. yüzyıl. Böyle insan sorunları olan bir yaratık işte. Eksikliklerini önce keşfediyor. Sonra kendi kendine itiraf etmiyor. Onları bastırıyor. Ve öylece hayatını yaşıyor. Eksiklikleriyle. Doğarken süt kokarak geliyoruz. Ölünce leş kokuyoruz. Hayat içimize kötülük dolduruyor. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyim? Aşk deryasında ormana dalmaya gelme. Aşk deryasında ormana dalmaya gelme. Aşk harmanında savruldum, hem elendim hem yoruldum. Aşk harmanında savruldum, hem elendim hem yoruldum. Gazana girdim kavruldum, meydana yenmeye geldim. Telvin olayı, bu felsefe, bu yaklaşım biçimi aslında bir hayatın okulu gibi. Biz de kendimize öyle küçük bir okulcuk diyelim yarattık. Orada çalışıyoruz, çabalıyoruz. İşte bir şey öğrenmeye, anlamaya. Bu son bir başlangıç olsun.
Telvinin şımarmış bir hali. Evet, kesinlikle. Bunları Kaydı off duruyor. of. Yenilendik sonradan sahneden. İndik biz geldik bu hale. Tamam. Değer mi hiç diye bir parça var. Onu çalabiliriz mesela. Şu röportajın başladığından beri ki bütün konuşmalarını alacağım, Evet. YouTube'a koyacağım Evet. Onun için ve konuşuyoruz. Turgut'tan inciler diye alt alta sorular. Çok memnun olurum. Ali Can'la Nur'a gidiyor. Evet. Ama öbür tarafa doğru gidiyor. Gidiyorlar. Bizim bu tarafa gitmemiz lazım. Terabayt da T ile başlıyor. Telvin terabaytı. Telvin terabayt. Hani bir ruh var Kulak mı? çınlaması kolesterol yüksekliği belirtisiymiş. Kafanız gümbürdemiyor mu? Sen oluyor mu? Daha çok olur. Acayip gürültüler böyle. Sonra giderek süzülüyor. Ama konserlerden sonra mı oluyor? Yok yani. Genelde mi? O yükselme sonucunda herkesin birbirini dinlediğinde Devam. İyi fikir. Devam edeceğiz. Nasıl yükseliyoruz? Böyle bir kaydı olmayınca teşekkür ederim. Güzel bir şey söyledim yani. Hani tam böyle coşalım. Ne verdim ki öyle söylesin. Ha. Önceden vermiş. Tamam bu kadar. Gidiyoruz biz. Ha, gittin mi ya? Sabote etmeye geldim.